Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarın en lezzetli hallerinden biri olduğunu düşündüğüm ve benim mutfakta sık sık yaptığım mantar sote tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Tarifimi 500 gram kadar mantardan, kültür mantarından hazırladım. Mantarı ilk olarak temizliyoruz. Sonrasında ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde dilimleyelim bıçakla. Benim kullandığım mantarlar biraz farklı boyutlardaydı. Kimisi küçük, kimisi büyüktü. Onun için benzer boyutlarda kesmeye çalıştım. Sonrasında bir büyük boy soğan yemeklik olacak şekilde doğradım. Üzerine de yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ekledim ve soğanı soteliyorum. Ocağım orta ateşte bu aşamada. Soğan tam anlamıyla sotelenmeden üzerine bir adet büyük boy Charleston biberi küçük küçük doğrayarak ekliyorum. Daha bol miktarda biber de kullanabilirsiniz elbette. Elinizde kırmızı kapya biber varsa ondan da ekleyebilirsiniz. O da çok hem görsellik katıyor hem de lezzet katıyor bence. Elimde olmadığından ben eklemedim. Biberi ekledikten sonra üzerine bir büyük diş sarımsağı küçük küçük doğrayarak ilave ediyorum. Bütün bu malzemeleri karıştırıyorum, soteliyorum. Soğanların hafif rengi dönsün, diriliklerini kaybetsin malzemeler. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar salçayı ekleyerek sotelemeye devam ediyorum. Salça ile birlikte bütün malzemeleri güzelce kavurdum. Kokusu çıkıncaya kadar artık mantarı ilave edebiliriz. Mantarı tencereme alıyorum. Mantarı tencereye aldıktan sonra karıştıralım. Mantarın her yerine diğer malzemeler geçsin. Her yerine eşit bir şekilde dağılsın. Ocağımız orta ateşteyken bu şekilde sürekli karıştırarak ortalama 2-3 dakika boyunca soteleyelim mantarı. Ortalama 3 dakika boyunca sürekli karıştırarak ocağımı orta ateşteyken soteledim. Sonrasında kapağını kapattım. Mantarlar biraz suyunu salacak. Sonrasında bir tatlı kaşığı kadar, bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Bu sadece mantarın kendi suyu. Ayrıca su eklemedim henüz. Kendi suyuyla biraz pişmesini istiyorum. Böylelikle lezzeti çok daha güzel oluyor çünkü. Tekrar biraz daha kendi suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Biraz daha suyunu saldı. Mantarların hacmi biraz daha küçüldü gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra bir miktar sıcak su ekliyorum. Yarım su bardağı kadar sıcak su ekledim ben. Su miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sulu severseniz daha bol miktarda su da ekleyebilirsiniz. Ya da yok hiç su eklemeden yapmak istiyorum derseniz daha az sulu şekilde de servis edebilirsiniz tabii ki mantarınızı. Bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. İstediğim kıvama geldikten sonra zaten mantarlar su eklemeden önce de büyük oranda pişti. Suyu ekledikten sonra da bir müddet pişirmeye devam ettim ve istediğim kıvamı aldıktan sonra ocağımı kapattım. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Başına da belirttiğim gibi bence mantarın en lezzetli hallerinden biri bu. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.